Aynen şu karelerden de daha önce yapmıştım. Bu karelerden de yapacağız. Bunların resimlerini videonun içinde paylaşacağım. Oradan görürsünüz. Önce ipimi taktıktan sonra arkadaşlar şu şekilde, bakın şu aralar açık. Bu araları kapatacağız. Her zaman söylediğim gibi. Şuradan içeriye geçiyorum. Şu düğümü içeri her zaman yaptığım gibi saklıyorum. Uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten diğer videolarımdan bir ikisini izleseniz zaten dikimini filan hepsini anlarsınız. Şöyle içeriye düğümünü çektim. Bu şekilde içeriye sakladım. Şimdi şuradan böyle aşağıya indim. Bu arayı kapatıyoruz arkadaşlar. İlk işimiz bu olacak. Bu aralar mutlak surette kapanacak. Evet. Şimdi şunu alıyorum. Bu şöyle dursun. Şunu alıyorum. Şuraya şöyle dikmeye başlıyor. Tutturmaya başlıyor. Evet. Ben buraya geldim. Belli yerlerde dönerek şöyle sabitleyelim arkadaşlar. Açılma olmasın diye. Yani sağlamlaştırıyoruz buraları. Şöyle göbeklere. O katı bitirdim. Şimdi şurası açık. Buralar, bu açıkları zaten biliyorsunuz, her zaman kapatıyorum. Burayı şöyle kapattıktan sonra şöyle orta kısmına arkadaşlar şunu dikeceğim. Yani cüzdanın şöyle önünde ve arkasında birer kalp olsun istedim. Şimdi şu ip burada. Şimdi şunu bu şekilde, bunu da buraya dikiyorum. Evet. Bunu diktikten sonra arkadaşlar şu tabanımı dikeceğim. Bakın şu aralar açık. Bu araları da kapatacak şekilde şu 3 tane minik kareyi de bunun içine koyarak bu tabanı da dikeceğim. Arkadaşlar bakın, cüzdanın önünü ve arkasını gördüğünüz gibi diktim, bitti. Şu tabanı da aralarına küçük kareleri koyarak diktim. Bu da bitti. Bunlardan başka arkadaşlar şöyle 2 tane körüyü de
Bu şekilde diktim. Tabanı bu şekilde şuna birleştireceğim. Şöyle aradan kağıdı yırtmadan geçirmeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar. İç kısmından geçiyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Veyahut da şu vaziyette de tutup dikebilirsiniz. Evet. Sonra buraya geçeceğim. Evet. Bu şekilde dikiyoruz. Arkadaşlar bunları mümkün olduğu kadar misina ile dikmeye çalışın. Ben misinayı kullanamıyorum ama doğrusu misina. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bu kısımları böyle dikeceğiz. Sonra şunu birleştireceğim ve daha sonra körükleri de buraya tutturacağız. Diktim. Şimdi şu körüğü birleştiriyorum. Aynı yöntemle körüğü de buraya birleştireceğim. İpi burada zaten takılı. Şu şekilde. Bakın. Burada ve tuttu burası. Şimdi buradan şöyle yukarıya çıkıp buradan tekrar aşağıya iniyorum. Bakın. Burası tuttu, gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şurayı dikiyorum. Evet. Şöyle buradan tekrar buraya iniyorum. Evet. Arkadaşlar burayı böyle komple dikeceğim. Şurayı dikmeyeceğiz. Şu kısım dikilmeyecek. Bu kısım boşta kalacak. Sonra şu bölümü de şuraya birleştireceğim. Önce burayı bitireyim. Şuranın birleşmesini de göstereceğim. Şu kısmı gördüğünüz gibi diktim. Bakın şurası dikildi. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu tarafı dikeceğim şöyle. Farkındaysanız burayı böyle ben dörtlü yapmıştım. Bunun sebebi şu şekilde kıracağım arkadaşlar.
Eşit olarak kıracağım ki şunun şöyle dönüşü kolay olsun. Şöyle diktim. Şunu şöyle yatırdım ve kırdım. Bakın. Bu şekilde kırıyorum. Şunu döndürüyorum. İğnem böyle dışarıda kalsın. Tam şu köşeden tutuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu kısmı dikmiyorum. Dikkat ettiyseniz. Sadece iki şu uzun kenarlarını dikiyorum. Şimdi şuradan şöyle ipimi geçirdim. Bakın arkadaşlar. Şöyle sıkıca çektim. Ve şuradan tekrar girdim. Şöyle. Baş kısımlarda arkadaşlar birkaç kere dönelim ki buraya böyle iyice sabitlensin, yoksa açılır gerildiği için. Ve şöyle geriyorum. Bakın burası çok sıkı tuttu. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar şu başa kadar geleceğim ve bu bittikten sonra şu taraftaki körüğü de dikeceğim ve cüzdanın ağız kısmını, klipsini takacağım. Cüzdanı diktim. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle kapanacak. Şöyle açıldığı zaman da körükler bu şekilde kalacak içinde. Şu alt kısmı aynen diktim. Bu şekilde bitti. Şimdi arkadaşlar sıra şunu takmaya geldi. Bunun bir benzerini ben şöyle zamanında Halk Eğitim Merkezi'ne gitmiştim. Orada böyle bir modelle sigara kutusu yapmıştım. Bakın gördüğünüz gibi şu klipsin şurayı, bu modellerde ama şöyle açıkta kalıyor. Bu kadife kumaş olduğu için arkadaşlar bunu bu şekilde diktik kursta. Ama kağıtta ben bunu bu şekilde döndüremedim. Ve dolayısıyla kağıtta bu boşta kaldı. Şu şekilde şöyle bakın, şu şekilde içeride açıkta kaldı. Onun için hani şu neden açıkta kaldı gibi bir düşünce aklınıza gelmesin. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar bunun şu kısımlarını, bakın şu aralarda boşluklar var. Sıkıştırmak için şöyle bir penseniz varsa pense kullanın. Şöyle basıp sıkıştıracağız. Benim şöyle bir aletim var. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bunun şu iç kısımları böyle orijinalinde kapalı olduğu için şu metallere zarar vermiyor. Ama eğer sizin şöyle penseniz var ve şu kısımları kırtıklıysa buralara bir keçe yapıştırarak veyahut da şunun üstüne keçe koyarak da bununla da sıkıştırabilirsiniz. Yoksa şu izler buraya çıkıyor. Şimdi bunu bu şekilde şöyle tutuyorum ve içine geçirip şu kısmı arkadaşlar şuraya sokuyorum. Şöyle. Şu kısmını yerleştiriyorum. Bakın. Bu şekilde iyicene yerleştirin. Şöyle arkadaşlar şu şekilde basacağım. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde tuttu. Gördünüz mü? Şöyle şununla basmam daha kolay olacak. Penseyle birazcık zor olur. Bu daha iyidir. Daha garantidir.
klipsli cüzdanın yapımı arkadaşlar burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.